Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yazlık, güzel, çok şık bir bluz yapıyoruz. Yaparken kendi kendine hayran kalmış bir örgücü olarak size de bu bluzu örmenizi tavsiye edeceğim. Küçülterek çocuklarınıza da örebilirsiniz. Adım adım anlatıyorum. Keyifli seyirler dilerim. Şişime 170 ilmek atarak başladım. İlmeklerimin alt kısımları şişimin iç kısmında kaldı. Kendi ölçüme bolluk vererek 5 santim vermek istersiniz veya 10 santim vermek istersiniz veya ne kadar istiyorsanız o kadar verdiniz. İlmeklerimizi şişimize attık. Bu şekilde düzelttikten sonra bu düzeltme çok önemli. Çünkü bir noktada anlıyorsunuz ki bir ilmeği yanlış çevirerek yapmasınız, sökmek zorunda kalmayın. Bu hale geldikten sonra şuradaki bir ilmeğimizi çıkarıyoruz. Baştaki ilmeğimizi buna alıyoruz. Buradaki ilmeğimizi de buna alıyoruz ve başlıyoruz örmeye. Bundan sonrası istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Ben kendi bluz örneğim için, bluz modelim için daha doğrusu bu kısmı düz örüyorum. Bluzumu göğüs çevrem ölçüsünde başladım. İlmek hesaplamayı size anlatmıştım. Aynen öyle başladım. Bir yaklaşık 6 ilmek fazla yaptım. 6 ilmekte nedir? Şuradan hemen sayalım sizinle. Yaklaşık 2-2,5 santim fazla örerek devam ettim. Ve burada 4 santime ulaştığımda da 2 ilmeği arkadan ve devam etmekte olan ilmeğimi örerek şu kıvırmayı yapıyorum. Şu yakından göstereyim. Şu ışığımı da açsam acaba daha faydalı olacak mı? Evet, birazcık daha iyi. Bugün hava biraz kapalı. O yüzden şöyle bunu nasıl yapıyorduk? Hemen bunu anlatmak istiyorum. Şuradaki ilmeğimi alıyorum. Ve arkada başlamış olduğum başlangıçtaki ilmeğimin içinden geçiyorum. İkisini birden örüyorum. Tekrar yapalım. Buradaki ilmeğimi alıyorum. Şişimdeyken arkadaki ilmeğimin içinden geçiyorum ve ikisini birlikte örerek şuradaki görüntüyü elde ediyorum. Bütün sırayı böyle toparladıktan sonra örmeye devam edeceğim. Şimdi burada bütün bölümleri görüyorsunuz, birleştirdim, 2 kat oldu. Koltuk altına kadar dümdüz örerek çıkacağım. Arttırma, eksiltme yok. Düz örgüyle gidiyoruz. İlmeklerimizin böyle çapraz çapraz gözükmemesi için şöyle görüyorsunuz, arkaya doğru şöyle gözükmesini sağlayabilmemiz için örerken üstten almamız gerekiyor. Bunları şöyle çapraz girerek örmek bize vakit kaybettirecektir eğer çok alışık değilseniz. Onun için sürekli dönerek ördüğümüz için ipimizi hep şişimizin üstüne atarak örerseniz daima bizim ilmeklerimiz bu tarafa dönük bir şekilde ve güzel bir şekilde örebileceğimiz şekilde olacaktır. Misinalı şişimize ipimizi dizmiş, daha sonra döne döne örmüştük ve boru şeklinde 45 santim kadar ördükten sonra burada ben ne yapıyorum? İplerimi bir güzel kese kese gideceğim. Bir tane ilmeğim kalacak burada. O bir ilmek orada önemli. İpimizi kesmiyoruz. Daha sonra burada bir kol detayları, ön arka ayrımları yapacağız. O noktada buluşalım. Böyle boru gibi ördükten sonra dümdüz bir şekilde kesiyorum. 4 numara ile kesiyorum. Fazla sıkmadan kesiyoruz ki burada bir kasma yapmasın.
Sonuncu ilmeğimi de aldım. Artık şişimle bu noktadan sonra işim yok. Yalnız şuradaki ilk kestiğim noktanın içine battım. Bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şurası düzgün gözüksün diye. Eğer bunu yapmazsam nasıl olur? Hemen o görüntüyü de göstermek istiyorum size. Şöyle bir görüntümüz olur. Bunu istemediğimiz için yapıyoruz. Hemen ilmeğime tekrar battım. Bir ilmek kaydırma ile ve bu noktadan itibaren bir trabzan yapabilmek için hemen şurada bir trabzan görünümlü sık iğneler yapıyorum. Yandaki ilmekten sık iğne aldım ve şöyle bir görüntümüz oldu. Trabzanları 3 no ile yaptım. Yandaki ilmeğime batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bütün sıra boyunca üçlü trabzanlar yaparak bir sıra öreceğim. Daha sonra da ön arka kolları ayıracağız ve işlemleri anlatmaya devam edeceğim. O noktada buluşalım. Bir sıra tığlamamızı yaptım. 3 numara ile yaptım tığlamamızı. Üçlü trabzanlar ile yaptım. Başlangıcına ve tam eşit olarak karşısına şöyle ölçerek işaretlerimi aldım. Ve bu işaretlerden itibaren şurada hala ipimi koparmadım. Bekliyor. Devam edeceğiz bu iple. Şuradaki işaretimden iç bölüme doğru 15 santim ölçerek kol altımızı işaretleyeceğiz. Hemen şuradan ölçelim ve işaretleyelim. Böylece öreceğimiz bölümü yeniden bulacağız. Şöyle düzgün bir şekilde yapalım ki şurası tam. Aynı işareti şuradan da diğer tarafa doğru alacağız. Ön ve arkayı böylece kollar ön ve arka diye ayırmış olacağız. Ve arka ve önü trabzan ile öreceğiz. Araya da askımızı ekleyeceğiz. Burayı da işaretliyorum hemen. Buraya da bir adet ip takarak işaretledim. Şimdi şuradan itibaren şu noktaya kadar 15 santim iç aldığımız noktaya kadar yine üçlü trabzanlar yaparak buraya geleceğim. Daha sonra kol için zincir çekerek bir işlem yapacağız. İşaretime kadar geldim. 20 santim zincirimi çektim. Burada zincir sayısını önemsemiyoruz. İpimiz, tığımız, örgümüz değişebilir. Santim olarak veriyorum. Siz burada santimi de kendinize ölçerek yapıyorsunuz arkadaşlar. Ayna karşısında güzelce ölçerek yapıyorsunuz. Şimdi şurada 15 santimimiz vardı bizim. Şurası kol ortamız. Şuradaki işaretime batarak, daha doğrusu batmadan önce bir tığımın başına dolayarak trabzan yapmaya devam ediyorum. Şuradaki işaretime geldiğimde trabzanlarımla yeniden aynı sayıda zinciri çekip şuradaki başlangıç noktasına batacağım. Hemen orayı da gösteriyorum. Şuraya batacağım ve daha sonraki sıramıza geçeceğiz. Bluzumuzun ikinci askısını da eklemiş bulunuyorum ve burada tekrardan bir sıra daha gideceğiz. Artık bu son sıramız. Bir sıra daha trabzan yaparak şuradaki zincirlerimizin üstünden de yaparak devam edeceğiz. Yükselme bölümünü tekrar bir göstermek istiyorum. Hemen ışığımı da açayım. Evet. Şurada eklememizi yaptıktan sonra hemen yandaki yuvaya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar sık iğnemin içerisine batıyorum. Tek katından girdim. Bir sık iğne daha yapıyorum. Tekrar tek katından giriyorum ve bir sık iğne daha yaparak düzgün kenarlı bir trabzan yapmış oldum. Burada şu an 2 tane trabzan varmış gibi gözüküyor ve güzel bir görüntüsü de var. Şimdi buradan başlayarak
Bütün bu zincirlerin de üzerleri dahil son bir trabzan sırası örüyoruz ve buluşuyoruz. Bluzumdaki askılığın üst kısmındaki trabzanları da yaptım. Şimdi burada 6 zincirle yukarıya çıkıyorum. Bluzumun yüzünde değil, iç bölümüne doğru işlem yapmaya devam ediyorum. Yakamız döndüğünde ters tarafı dışta kalmasın diye yapacağız bunu. Bluzumuzun iç kısmındayız. Bakın burada düğümüm var. Bluzumuzun iç kısmındayız ve iç kısmından örmeye devam edeceğiz. Devrilen bölümün birinci sırasında 6 zincirle yukarıya çıktım. 1, 2, 3 tane yuva atlıyorum. Dördüncü yuvaya 2 tane trabzan yapacağım. Üçlü trabzan yapıyorum yine. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrar tığımın başına alıyorum. 1, 2, 3, dördüncü yuvaya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu sıramız böyle devam edecek. 3 tane atlayacağız. Araya 3 tane zincir çekeceğiz. Bir ikili bir tekli trabzan yaparak bütün yaka bölümünü içten görüyorsunuz, tersteyiz. Örüyoruz. İkinci sırada buluşuyoruz. Birinci sıramızda 3 zincir bir tek bir çift yaparak altlarda da eşit miktarda sayı atlayarak birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıramızda 6 zincirle başladık. 2 tane olan trabzanımızın üzerine 4 trabzan yaptık. Bir tane trabzan olan trabzanımızın üstüne bir tane trabzan yaptık. Aralarda yine üçer zincir çekiyoruz. Şurada ben 3 zincir çektim. Boşluğa batıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Alttaki trabzanımın üstüne battım. Tekrar alttaki trabzanımın üstüne battım. Tekrar dördüncüyü boşluğa yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tek olan trabzanımın tam tepesine batarak tek trabzanımı da yapıyorum. Tekrar 3 zincir ve tekrar aynı işlemleri yaparak bu sırayı da böyle tamamlıyoruz. İkinci sıramızın sonundayız. Şuradaki tekli trabzanlarımızı tepesine batarak değil de şöyle aradan girerek aldığımda daha güzel olduğunu fark ettiğim için öyle devam ediyorum. Siz baştan itibaren aynı şekilde yapın. Sona geldiğimizde de başta 6 tane zincir yapmıştık. Yine altından giriyorum. Şöyle altından giriyorum. İpimi alıyorum ve sık iğne ile burayı birleştiriyorum. Yine aynı görünümü elde ediyoruz. Yine 6 zincir çekiyorum. 6 ve şurada 4 tane trabzanımız vardı. Yine önde boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Aradaki 4 trabzanın tepesine de birer tane trabzan yapıyorum. Beşinci trabzanı ve 6. trabzanı da sondaki boşluğa yapıyorum yine. Ve burada bizim volanımız yavaş yavaş büyüyecek. Şöyle bir görüntümüz var. Aralarda 3 zincirimiz var. Ve şurada tekli trabzanımı da yine böyle arasından geçerek örüyorum. Yine 3 zincir, 6 trabzan, 1 tekli trabzan şeklinde devam edecek ve volanımız yavaş yavaş genişlemeye başlıyor. Bu sıramızda böyle. Bir sonraki sırada buluşalım. Arttırmaya başladığımız trabzanımızın 10 tane olduğu noktadayız ve üst sıraya çıkacağız. Bu sıraya çıkmadan önce şu bölümü şema ile birazcık anlatmak istiyorum. Şimdi efendim, biz şöyle yakamızın tersinden başlayarak
iç bölümden daha doğrusu devrildiği zaman düzü dışarıda kalsın diye bir trabzan yaptık. 1, 2, 3 zincir atladık altta. Yukarıya da 1, 2, 3 zincir yaptık. Ve 1, 2 tane trabzan yapıp aynı şekilde 3 zincir çekip tek trabzan. Aynı şekilde 3 zincir çekip çift trabzan yaparak üçlü trabzanlar yaptık. İkinci sıramızda şuradaki trabzanımızın, bunu da şöyle kırmızıyla göstereyim. Sesim için kusura bakmayın, biraz rahatsızım. Tekli trabzanımızın şöyle ok yönünde şöyle etrafından dolanarak trabzan yaptım. Tekrar aynı rengimize dönelim. Üstüne tek trabzan yaptım yine. Yine 3 zincir yaptım arada. Burada 1, 2, 3, 4 trabzan yaptık. Sonra 1, 2, 3 yine tek trabzan yaptık. Sonra bir üst sırada yine 6 zincirle çıktım. Burada yine şöyle alttan alarak yapıyorum. Yine tek trabzan olduğunu düşünün. 6 zincirle çıktığımızda da 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak düşünün burayı. Bu 4 tane trabzanımın üstüne geldiğinde bir tane boşluğa, bir tane trabzanın üstüne şeklinde örerek 6 tane trabzan sayısına ulaştım. Bir üst sırada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektiğimizi farz ediyoruz. Yine burada tekli bir trabzan yapıyoruz aralarda ve sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trabzan yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 trabzan yapıyoruz. Şu an biz buradayız. Burada trabzan sayımız bir sonrakinde 12 olacak. Her birinin tepesine iğne batıyoruz. Aralarda sağda ve solda arttırıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir sonrakinde de 14 olacak. 14 olduktan sonra bizim buradaki işlemimiz değişiyor. Orayı da hemen bir sonraki şemada anlatacağım. Yani bizim şurada hemen şöyle göstereyim. Artarak giden bir üçgenimiz var. Trabzanlardan oluşuyor. 14'e ulaştığında biz farklı bir işlem yapmaya devam edeceğiz. 14'e ulaştığında buluşalım. Şimdi yakamızdaki volanımız gitgide genişledi ve biz sayalım beraberce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıradayız. 8. sırada küçücük bir değişikliğimiz var. 6 zincirle yukarıya çıktım. Şöyle kameramı azıcık ayarlamak istiyorum. Ve burada başlıyoruz değişikliğimizi yapmaya. Şuradan 6 tane trabzan yapmaya başlıyorum. Boşluğa batmadım. Trabzanın tepesine battım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. trabzanımız. 6. trabzanımıza da bir adet düğümümüz geldi. Şimdi onu da saklamayı da beraberce görelim. Bir öne, örgümüzün bir önüne bir arkasına çevire çevire düğümümüzü arada yok edeceğim. Öne aldım. Zincir çekiyoruz burada. 1, 2 zincir çekiyoruz. Düğümüm yine devam ediyor aralarda gitmeye. Bakın burada düğüm yok.
Bir iki tane zincir çektim. Şurada bir iki tane trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanıma batarak bir trabzan yapıyorum. Hala burada düğüm yapmış olduğum ipimi yürütüyorum. Şöyle devam ediyorum. Şuradaki zincirlerim çok mu minik olmuş diye bir baktım. Evet, birazcık daha büyük çekmek istiyorum onları. Bir, iki. Bir iki tane atladım. Trabzanımı yapıyorum. Ve burada toplam 6 tane trabzan yapacağım. Tüm trabzanların üzerine yapıyorum. Sonda boşluğa trabzan yapmayacağım artık. Bir, iki, üç zincir ve yine buradaki tekli trabzanımı da altından dolayarak bir tane trabzan yaptım. Şöyle bir görüntümüz var. Şuradaki ipimi de keseceğim. Hiç problem değil. Çünkü yeterince kilitledim burada trabzanlarımın içine. Biz burada iki tane trabzanla başlamıştık. 14 trabzana ulaştık ve şu an 6 bu tarafta, 6 bu tarafta toplam 12 trabzan yapıp arada 2 tane trabzan atlayıp 2 zincir yaptık. 3 sıra boyunca aynı işlemi yapacağız ve 3 sıra sonra devam edeceğiz. Buradaki volanımızı daha da güzelleştirmeye. 3 sıra aynı şekilde ördükten sonra şimdi burada sıramızda işlemlerimiz değişiyor. 3 zincirle mi yukarı çıkmak istersiniz? Yoksa şu bizim trabzan görünümlü teknemizle mi yukarı çıkmak istersiniz? Şöyle yandan çıkıyorum. 1 2 ve şurada her seferinde yandaki ipin tek katını alıyorum ve 3. Burada bir tane trabzan yapmış oldum. Aynı noktaya batıyorum. Tekrar bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum ve aynı noktaya batıyorum. Tekrar bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Şuradaki bizim tek tek giden trabzanlarımızın tam üstüne bir tane 3 tane trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Peki şurada işlemimiz ne olacak diyorsanız, burada da burası genişlediği için burayı daraltmaya başlıyoruz. Şuradan batmıyoruz. Hemen bir önceki trabzanın tepesine batıyoruz ve buraya 1 2 3 4 5 aradaki boşluğa batıyorum. 6 tekrar boşluğa battım. 7 şuradaki trabzanımın tam başındayım. 8 9 10 11 ve 12 tane trabzan yapıyorum. Hemen açıp göstereceğim. Şimdi ise 1 2 3 şuradan bir tane önce de görüyorsunuz battım. Burayı örmüyoruz. Böylece bizim şuradaki görüntümüz şöyle siyahta daha güzel gözükecek. Küçülmeye başlıyor. Ve burada yine tekli trabzanımızın üzerine tam tepesine batarak 3 tane trabzan yapacağım. Bu sıramızda böyle devam edecek. 3 trabzan, 3 zincir ve arada artık şuradaki ikişer zincirlerle yapmış olduğumuz yuvalarımızın tepesine de 2 tane trabzan yaparak buradaki yuvaları kapatıyoruz ve yaprak şeklinde orası uzarken
Şuralarda da bir başlangıç yapıyoruz. Bu başlangıçta güzel bir şekilde burayı saracak detayları anlatıyor olacağım. Bir sonraki sırada buluşalım. Bu birinci şemamızda 2 tane trabzandan 14 tane trabzana nasıl çıktığımızı anlatmıştım. Şimdi bunu kapatıyorum efendim ve şöyle bir ben bunu sileyim. Yeni bir şemaya geçiyoruz. 14 trabzanımızın olduğu noktadan itibaren devam ediyoruz. Şurada bir trabzanımız vardı. 2, 3 zincirimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trabzana ulaşmıştık. 3 zincir ve tek trabzanımız vardı. Burada biz devam etmiştik. Bir tane trabzan, 2, 3. Şurada ne yapmıştık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 zincir. Şurada devam etmiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 zincir, tek trabzan. Burayı biz 3 sıra devam ettik arkadaşlar. Tekrar çizmeye uğraşmayacağım. Şuraya hemen bir 3 trabzan yazsam, 3 sıra yazsam yetecek. 3 sıra aynı şekilde devam ettik. 3 sıradan sonra geldik şu an az önce anlattığım bölüme. Şuradaki tek trabzanımın üzerine 3 tane trabzan yaptım. Araya 3 zincir yaptım. Sonra şuradaki trabzanın tepesine değil, bir iç trabzanın tepesine batarak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trabzan yaptım. Bizim şurada aslında 3 tane sıramız var. Aynı şekilde devam eden. Hemen şurada da karanlıkta gözükecek mi bilemiyorum. Çünkü ışıkları söndürdüm gözüksün diye. Şuradaki 3 sıradan bahsediyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3 zincir ve şurada 1, 2, 3 tane aynı noktaya battım. Trabzanlarım var. Bir sonraki sırada devam edeceğiz. Bluzumuzun ikinci bölümünde buluşmak üzere. Kanalıma katılır, üye olup destek olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşça kalın.